profesyonel bir yardım almak, keza böyle bir şeyde karar verdiysek en iyisinden almak lazımdı. Bu yolculukta kendime kısa hedefler koymuyorum. Herkese merhaba. Bugün sevgili danışanım Onur Bey ile beraberiz. Kendisi bize sürecinden bahsedecek. 3 ayda çok büyük bir başarıyla 34 kiloya kadar verdi. Onur Bey tekrardan hoş geldiniz. Bize sürecinizden biraz bahseder misiniz? Klinik obeziteyi nasıl buldunuz mesela? Öncelikle hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Pandemi süreci boyunca 2 seneden beri evden çalıştığımız için hareket kabiliyetimiz de minimuma indiği için geçtiğimiz 2 sene süre zarfında 162 kiloya kadar çıktım. Daha öncesinde lise ve üniversite yıllarında ciddi bir spor geçmişim var kendimce. Bundan dolayı vücudum aslında bu ağırlığı tolere edebilmesine rağmen bir yerden sonra bana dur diyeceğini biliyordum. İlk başta kendi çabalarımla bir 8 kilo kadar kilo verdim ama aldığım kilo totalde aşağı yukarı ideal kilomun 90 kilo civarında olduğunu hesap ederseniz bir destek almadan verilebilecek bir kilo değildi. 8 kilosunu verdikten sonra Ali Hoca da kuzenimin eşi ameliyat oldu ve çok memnun kaldı. Bu konuyla ilgili arayışa girdiğim zaman önce Emir'e başvurdum, kuzenimin eşine. Ondan böyle bir tavsiye ve bilgi aldıktan sonra hemen burayla irtibata geçtim. Çünkü dediğim gibi aldığım kilonun kendi çabamla verebileceğimin çok üstünde bir kilo olduğu için bir destek almam şarttı. Ali Hoca ile geldik. Burada ölçümlerimizi vesaire yaptınız. Evet, hatta ölçüm günü ben sizi çok net hatırlıyorum. Böyle Onur Bey aslında normalde günlük hayatında da çok eğlenceli tişörtler giyer. Oradan ve kas kütlesinden beynime kazındı. Çok iyi bir kas kütleniz var. Olması gerekenden totalde 20-25 kilo kadar fazla bir kas kütlesi vardı. Peki sizce bunun nedeni nedir? Yani gençliğinizde yaptığınız sporlar vesaireler tabii ki de bunun bir nedeni ama normalde daha önceden sağlıklı mı beslenirdiniz? Aslında genel manada üniversitenin son gününe kadar, tabii üniversite zamanında biraz düzensiz yaşamdan dolayı biraz kilo aldım ama üniversitede son günde ayağım basketbol oynarken kırıldı. Sağ ayağım 3 yerinden kırıldı ve ben 100 gün boyunca evde yattım. Bu süre zarfında ilk ciddi kilo almam bu döneme rast geliyor. İlk çok hareketsiz bir dönemdi çünkü. Ondan sonra da biliyorsunuz Türk erkekleri evlendikten sonra umumiyetle kilo alırlar zaten. İşte 90-88 kilo civarında evlendik. İşte 72 kilo kadar kilo aldım bu süre zarfında. Evet, yani dediğim gibi geçmişte gençliğimde yapmış olduğum spor aktivitelerinden dolayı vücudum bunu hasbelkader tolere edebiliyordu ama yaş 45 iken tolere edebiliyor ama yaş 50'deyken kim bilir nasıl reaksiyon gösterecekti bunu bilemediğimiz için profesyonel bir yardım almak, keza böyle bir şeyde karar verdiysek en iyisinden almak lazımdı. O yüzden Ali Hoca ile yollarımız kesişti. Peki şimdiki durumumuzdan bahsedelim mi birazcık? Biz 3. ayı yeni bitirdik. Kuru baklagillere başladık, kuru yemişlere başladık ama bu 3 aya kadar neler yaptık? Yani kaç kilo kaybettik? Bir anlatabilir miyiz? Geçtiğimiz 3 ay içerisinde 12 kilosu ödem ve biraz da kas kütlesinde olmak kaydıyla toplamda 34 kilo verdim. Yani 22 kilo yağdan verdim. Bu yolculukta kendime kısa hedefler koymuyorum. Hep uzun hedefler koyuyorum. Kendime bu işin en başında şey yaparken 70 kilo vereceğim gibi bir jargonla çıkmadım. İlk hedefim 150'li kiloları bitirmekti. Sırasıyla 140'lar, 130'lar, 120'ler. Şu anda 120'lerin sonundayım. Evet. Bir sonra kontrole geldiğim zaman 120'leri bitirmiş olacağım. Evet. Genelde 2 haftada bir görüşüyoruz Onur Bey'le. Evet. Bu görüştüğümüz 2 haftada bir durumlarda da hep diyoruz ki sohbetlerimizde işte 130'ları bitirdik, hadi 120'lere geçelim. Şimdiki hedefimiz de dediğiniz gibi bir sonrasında yeni bir hedef koyuyor olarak devam edeceğiz yolumuza. Peki ben size şeyi sormak istiyorum. Yani ameliyat sizce zor bir süreç miydi? Bu size verdiğim beslenme programları sizi zorladı
adımı hep üzerine basarak söylediğim protein tozu tüketimi, laktozsuz sütle birlikte yapın, hani şunu da yapın, bunu da yapın gibi söylemlerimle sizi sizce bunaltıyor muyum? Bu süreç nasıl geçiyor? Bu sürecin bu şekilde sağlıklı ilerlemesinin sebebi dediğim gibi bu operasyonu Ali Bey'in yapmış olması. İkinci olarak da ameliyat sonrası takibinin sizin tarafınızdan çok iyi yapılmış olması. Tabii burada aslında benim gibi hastalara düşen büyük bir görev de var. Neticede bu ameliyatı olduğunuz zaman sihirli bir değnekle vücudunuzdaki bütün yağ gitmiyor. Evet. Bunun bir programı var ve bunun uzmanı da sizsiniz. Siz reçeteyi veriyorsunuz, hasta bu reçeteyi takip ediyor ve mutlu sona beraber ulaşıyorsunuz. Protein tozu konusunda ben normal hayatımda da çok fazla süt tüketen birisiyim. O yüzden protein tozu benim için meyveli süt gibi. O yüzden onu gayet keyifle tüketiyorum. Benden sonra bu operasyonu geçirecek olan diğer hastalara da şunu tavsiye ediyorum. İrem Hanım'ın dediği gibi çok büyük bir kas kütlesiyle girdim bu ameliyata. Bu süre zarfında, geçtiğimiz 3 ay süre zarfında da bundan çok azını kastan kaybettim. O yüzden beslenme programı çok önemli. Muhakkak ama muhakkak protein tozunu içmeyi ihmal etmeyin. Çok teşekkür ederiz Onur Bey. Bu öneriniz bizim için ve hastalarımız için çok önemliydi. Çünkü genel olarak protein tozu kullanımında birkaç gün geçtikten sonra birazcık şikayetlenmeler başlayabiliyor. Ama bu süreç boyunca bizim için hedef yağ yakmak, yağdan gitmesi ve minimum kas kaybı. Bu yüzden de hem diyet listelerimiz çok önemli, hem programa adapte olmak önemli. Söylenilen protein tozu, multivitamin gibi takviyeleri almak çok önem taşıyor oluyor. Sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki görüşmemizi yine sağlamak istiyorum. Çünkü danışanlara böyle göstermek istiyorum gelişiminizi. Daha da böyle 6. ayı tamamladığımız zaman bayağı bir değişim olacağına inanıyorum Onur Bey'le. O yüzden yeniden görüşmek üzere diyelim. Memnuniyetle. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.